Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bildiğiniz üzere KVK'dayız. Haçlı Kalesi'ni almak üzereyiz. Ben de Haçlı Kalesi rallisini bu hesaptan açacaktım. Size de bir video çıkarayım istedim. Haçlı Kalesi rallisini Cengiz YSG ile açıyoruz sevgili dostlar. Atlı bir şekilde rallimizi açıyoruz. Bunun sebebi yani Atilla Takeda rallisi, hani işte şu anda mesela bu hesapta Atilla Takeda da var. Hani Atilla Takeda bir ralli metası. Neden işte Haçlı Kalesi rallileri Cengiz YSG ile açılıyor falan diye düşünebilirsiniz. Bunun sebebini de izah edeyim ben size dostlar. Şimdi e, yetenek hasarı veren komutanlar çok hızlı bir şekilde kaleyi eritecekler. Atilla Takeda'nın kullanım sebebi ağır yaralıyı rakiplere çok daha fazla verdirmesi ve hastanelerini çok fazla doldurduğu için savaşları daha çabuk bitirmeye neden oluyor. Çünkü beceri komutanları alandan sizi hızlı eritirler ama Atilla Takeda gibi normal hasarı ve karşı saldırı hasarı çok yüksek olmadıkları için hastaneleri daha az doldururlar. O yüzden Atilla Takeda rallileri bayrak alırken, kale alırken, işte kale yıkarken, geçitler alınırken işte kullanılıyor ama bu tarz işte oyundaki NPC dediğimiz bağımsız bu işte oyun tarafından yönetilen hedefleri işgal edeceğimiz zaman beceri hasarına yönelik komutanları kullanıyoruz ki hızlı bir şekilde beceri hasarı kullanalım. Onların ağır yaralısı bizim için bir önemli değil. Orayı bir an önce hızlı bir şekilde alalım. Amacımız bu olduğu için en yüksek süvari hasarı çıkartan ikili de Cengiz YSG olduğu için Cengiz YSG ile rallimizi açmış bulunmaktayız. Onun dışında rally toparlanırken bir yandan da bir şeylere bakalım. Rallimize bakalım ne alemdeyiz. Rally'yi doldurmuşlar. 2 dakikası var rally'nin. Ha, bu arada dostlar bir tane arkadaşımız dostumuz bir yorum yapmış. Şeyi silmiş sonra yorumunu. Ben e, bütün yorumlara cevap verdiğim iddiasında olduğu için bu yoruma cevap vereceğim. E, Onu da söyleyeyim. Bir tane T4 gelmiş rally'ye. Onu çıkarmam lazım. Bir saniye. Tamam. T5 gelir birazdan. Ee, Arkadaşımızın sorusu silinen soru, yani arkadaşlarımız tarafından arkadaşımızın sildiği soru. Osiris dükkanından 10 tane kıta geliştirme almak, %50 kıta geliştirme almak mantıklı mı diye sormuş. Onun mantıklı olup olmadığı ile ilgili detaylı bir cevap vereceğim. Bu arada bir T4 daha geliyor, onu da hemen çıkartalım. Ee, Şöyle önce bir Osiris dükkanına gelelim. Osiris Ligi git. Şimdi dostlar, dükkan diye kastedilen yer burası. Dükkandan biz bunu Osiris maçı, kendi Osiris maçımızı oynadığımızda elde ettiğimiz coinler var biliyorsunuz, Osiris sikkesi. Bu Osiris sikkeleriyle 100 coin'e temin edebiliyoruz. Bunun VIP mağazasındaki satış fiyatı 2500 cevher. Yani onu da hemen şöyle şehrimize giderek göstereyim. Yani biz bunu VIP'den almak istediğimiz zaman 2500 cevheri alıyoruz. Bu yüzden gelişkin bir hesapsanız bunu satın almanız mantıklı. Osiris sikkesiyle satın almanız mantıklı. Çünkü çok ucuz. Yani o sikkenin yani elde ediliş şeklini falan da düşünürsek çok ucuza bunu alabilirsiniz. Yani gelişkin bir hesapsanız almalısınız. Ama siz T4'seniz işte ama T5'e çok fazla vaktiniz varsa, komutan durumunda hesabınızın çok iyi durumda değilse, az para harcayan bir hesapsanız bunu almanızın bir mantığı yok. Çünkü hesabınız daha gelişim düzeyindeyken, yani oyuna yeni başlamış düzeydeyken veya işte T4 olarak daha güçsüz durumdayken buradan alabileceğiniz altın anahtarlar ve sarı kafalar sizin için daha iyi seçenekler. Hedefe ışınlanmalar sizin için daha iyi seçenekler. O yüzden de bunu bu şekilde yapmanız gerekiyor dostlar. Eğer hesabınız T5 ise, komutan durumunuz iyi ise, hesabınız iyi durumdaysa bunu bu şekilde yapmanız gerekiyor. Almanız gerekiyor hesabınız iyi durumdaysa. Rally de bu arada yola çıktı. Hesabınız T5 ise, komutan durumunuz iyi ise ucuz olduğu için almalısınız. Hesabınıza çok şey katar. Eğer hesabınız T5 değilse, T4 ise, güçsüzseniz orada güçlenmenize daha çok yarayacak şeyler var. Onları tercih edin diye bir öneride bulunalım. Onun dışında
şuradan ne alacağız onu bir de gösterelim. Buradan bir K cevher alacağız. Bir tane genel ışınlanma alacağız. Altın anahtar alacağız. Yaklaşık da 25 saat şey alacağız. Hızlandırma alacağız. Genel hızlandırma. Aynı şekilde krallığa onur ve birliğe onur şeklinde kazanımlarımız olacak. Rallimiz de geliyor. Şöyle bir emoji atalım. Bu ne işimize yarıyor bu arada? Onu da söyleyelim. Bu bizim krallığımızın rengini seçmesine yarayan yarışı başlatıyor. 3 aşamalı bir şeye gireceğiz bundan sonrasında. Bir bağış şeyine gireceğiz. O bağışı bitirdiğimizde işte kaynak bağışı vesaire falan olayları bittikten sonra da biz bu sefer krallığımızın rengini seçeceğiz. Bunu ilk bitirenler her zaman ilk rengi seçiyor. Yani bitiriş sıranıza göre biz ilk bitirdik. Biz ilk renk seçeceğiz. İkinci bitiren kalan renklerden yine seçecek. O şekilde ilerliyor. Biz pembeyi seçeceğiz çünkü pembeyi bugüne kadar hep bizim sahip olduğumuz ekip her zaman seçti, kullandı ve her zaman pembe rengini kullanarak KVK'mızı kazandık. Bize bir şans getirdiğini düşünüyoruz. Genel olarak da oyunda pembe olan arkadaşlar her zaman şey oluyor, yani genel KVK'yı kazananlar her zaman pembe renginde oluyor. Böyle bir totem gibi bir durum var oyunda. Biz de pembeyi almaya çalışacağız. Pre-KVK'da pushlayıp birinci olduğumuz gibi bunda da pushlayıp birinci olmaya çalışacağız. Ama illaki olamayabiliriz çünkü tutup da şey yapanlar olabilir. Yani daha önce bu renk seçme durumunda 1 milyon cevher harcayanlar falan çıktı yani başka krallıklardan. O yüzden birisi çıkıp da deliler gibi cevher harcarsa bizden önce renk seçmeye gidebilir ama biz hızlı bir şekilde bitirmeye çalışacağız ve hemen şey yapmaya çalışacağız. Almaya çalışacağız. Pembe rengini, amacımız bu dostlar. Şu an reinforce atmıyorlar. Neden atmıyorlar bilmiyorum. İstedik de. Hani normalde sürekli doldursalar çok hızlı bir şekilde kesecektik. İçeride bu kadar asker varmış. Biz yarısında casusladık bu arada. Süvari var içeride. 2,5 milyon. Birazcık reinforce'a ihtiyacımız var aslında. Tamam, reinforce'u aldık. Rally'yi doldurduk. Doğrulamamızı yapalım. Ee, Bu arada şeyi de kullanırken, BlueStacks'te kullanırken bu doğrulamalar 100'er tane XP veriyor. Ama telefonunuzda oynarken mesela yani 10 cevher hızlandırma vesaire falan da alabiliyorsunuz. Yani çok uzun süreler böyle yani şeyde bilgisayarda oynamak oradan alacağınız şeyde engel oluyor yani. Ekstradan aldığınız şeylerin ödüllerin kalitesinin düşmesine de neden oluyor. Bilginiz olsun. Eğer dikkat etmediyseniz. Birazdan almış olacağız. Swarmlar başlar şimdi. Böyle sona yaklaşıldığında hani hep birlikte vurduğunuzda zaten kıta sayısı da içeride çok az olduğu için çok hızlı bir şekilde eritiyorsunuz içeriği. Bayağı güzel alan vurduğu için T4 hesap olduğu için direkt patladı kıtası. Biz Haçlı kalemizi aldık dostlar. Yeniden inşası için aşamalarımız başlayacak. Raporu da şöyle bir bakalım hep birlikte. Raporumuz şu şekilde.
Temizledik. İlk işgal ödülümüzü de alalım. Gördüğünüz gibi ödüllerimiz de geldi. Tekrar şuraya bir girelim. Geçmişteki şanımıza bir bakalım. Şimdi bağış kısmı açıldı. Biz bu bağış kısmıyla başlıyoruz. 3 aşama dediğim gibi. 3 tane aşaması olacak. Sonucunda biz rengimizi seçeceğiz. İlk aşamada kaynak bağışlayacağız. 20 hakkımız var. Şimdi bir bağış yapalım bir miktar. Odundan yapalım. Bu hesap süvari olduğu için oduna çok fazla ihtiyaç duymuyor. O yüzden odunlarını bağışlamamızda bir sakınca yok. Eğer biri çıkıp çılgınlar gibi cevher basıp kendi krallığının ilk bitirmesine sebebiyet vermezse biz mümkün olduğunca aktif bir krallık olarak ilk bitirmeye çalışacağız. Çünkü hani cevher bastığınızda kaynak verdiğinizde 10 dolduruyorsunuz barı. Cevher bastığınızda 50 dolduruyorsunuz ve 3 tane chest veriyor. Bunda 1 tane chest veriyor. Hani biri çıkıp böyle çılgınlıklar yapabiliyor. Başka krallıklardan veya bizim krallıktan da belki yapan olur bilmiyorum. Hiç belli olmaz. Bazen insanlar çıldırabiliyorlar. Onun dışında bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Hazır böyle yani konusu tam olarak çok fazla bilgi verici bir şey olmadığı için yani çok hani aşırı çok verimli geçeceğini düşündüğüm bir video olmadığı için ben şeyden de bahsedeyim diyorum. Bu Kayıp Kanyon'daki marketten bahsedeyim. Süvari bir hesabınız varsa değişir şeye göre bulunduğunuz KVK'ya göre ama ilk 300'de olmaya çalışın. 300'den çok yukarılara çıkmanız zor oluyor. Çünkü piyade metası var kanyonda. Piyadeler her zaman daha yukarıda oluyor süvariye göre. İlk 300'de kalmaya çalışın. Mümkün olduğunca coinlerinizi fazla almaya çalışın. Benim size tavsiyem burada bu Sadık'ın çağrısını almanız. Hesabınız gençse yani çok düşük puanlarınız varsa çok hani sizin için bir şey ifade etmeyecek intikal hızı ama biraz daha iyi durumdaysa yani biraz daha gelişmişseniz intikal hızı %5 oyun ilerledikçe intikal hızı işinize yarayan bir hale almaya başlayacak. İhtiyaç duyduğunuz bir şey olmaya başlayacak. Oyunun başlarında bir şey ifade etmiyor sizin için ve takı elde etmek de çok kolay değil. Yani barbar kamplarını falan takip edip oradaki yaratıkları kesip oradan düşürmeye çalışmanız gerekiyor ve her seferinde birer tane parşömeni biriktire işte veya fazla drop atarsa 3-5 tane ama aynı atmayabiliyor falan. Hani takı yapmak çok meşakkatli bir şey olduğu için buradan çok daha rahat bir şekilde biriktirip alabiliyorsunuz. Tamam intikal hızı oyunun başında çok işinize yaramıyor ama zaman geçtikçe gerçekten işinize çok yarayacak bir etki sağlıyor. Gerçekten ihtiyaç duyduğunuz bir hal alıyor. Onun dışında ekipman malzemeleri alacaksanız da beyazdan almak pahalı oluyor dostlar onu söyleyeyim size. Mavi ile yeşilin fiyatı eşit bilginiz olsun. Ve bu yeşilin önce tercih etmenizi tavsiye ediyorum size. Bunun sebebi de bir yeşil malzemeyle ekipman üretmek istediğiniz zaman birleştirdiğinizde herhangi bir gold ödemiyorsunuz. Yani yeşilin üzerinde bir şey üreteceğiniz zaman mavi, mor, sarı bir şey üreteceğiniz zaman yeşilleri birleştirirken herhangi bir birleştirme maliyetiniz yok ama maviyi alıp işte elinizde yeterli ekipman yokken tutup yeşil bir şey üreteceğiniz zaman veya işte daha düşük bir şey üreteceğiniz zaman kırdırmak gerekiyor. Onun için de gold harcıyorsunuz. O yüzden ilk önce yeşilleri bitirin, sonra mavileri bitirin. Eğer hala elinizde kaldıysa ve ekipmanı daha çok önemsiyorsanız ve ekipman malzemelerine ihtiyaç duyuyorsanız beyazı da tercih edebilirsiniz. Ama bunun eklenmesi güzel oldu. Önce hani bunu da almanız güzel olur sizin için diyeyim dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bizim KVK'mız bu şekilde yeni başladı. Savaşlar daha başlamadı. Ufak ufak böyle ara ara bilgi veren videolar çekeceğim KVK ile ilgili. Savaşlar başlayınca da elimden geldiğince size savaşları göstermeye çalışacağım. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Hoşça kalın. Aklınızda takılan bir şeyler varsa da yorum olarak yazmayı unutmayın. Bir beğeni bırakırsanız çok güzel olur. İçerikleri beğeniyorsanız da abone olabilirsiniz.